Aslanlara geldiğimizde ise sevgili aslan ve yükselen aslan, bu hafta senin için öyle bir hafta ki biliyorum aslanlar gerçekten çok çekti değil mi? Çekti biraz. Hakikaten şunu diyebilir miyiz? Ne çektin be aslan? Neler yaşadın? Evet. Bu hafta ama çekseler de belli etmiyorlar biliyorsun. ya çünkü aslan yani hiçbir Evet. şekilde. İyi ki de onlar var, gerçekten enerjilerini de çok seviyoruz. Bu haftayı çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Çünkü bu hafta seçim haftası. Kader değişecek onlar için. Aynen. Kimi seçecekler peki? Yanlarında yürüyeni seçecekler. Artık ben kiminle birlikte yol almalıyım? Kimin ise diskalifiye etmeliyim? Bunun kararını verecekler. Yani evlilikleriyle ilgili, iş ortaklıklarıyla ilgili, arkadaşlıklarıyla ilgili, ortaklaşa yaptıkları herkesle ilgili seçim yapma vakti. Dolayısıyla aniden bir evlilik teklifi de alabilirler. Eğer ilişkilerinde sorunlar varsa boşanma kararı da alabilirler. Yine aslanlar da hayatlarıyla ilgili majör değişiklikler yaşayacaklar. Ardından ise bu yaşadıkları değişimlerle ilgili böyle bir içsel duygularını gözden geçirecekler. Haftanın ikinci yarısı birazcık da belki bu işte kararlar alacaklar dedik ya ortaklarıyla ilgili. Onunla ilgili bu sefer kazançlarla ilgili işte benim param senin paran gibi böyle bir tartışmalar olabilir ikinci yarısı. Ama yine de büyük kısmıyla da ilişkilerle ilgili şanslılar. Çünkü 7. evlerine adeta yağıyor, insan yağıyor yükselen aslanlara şu an. Yani o yüzden seçim yapacaklar. Yani o kadar çok ilişki olsun, arkadaş olsun, iş olsun, o kadar çok fırsat, şans, insan var ki hani seçim yapmaları gerekecek. 14 Şubat gelmeden aslanın müjdeleri geldi zaten diyorsunuz değil Evet mi? yani yalnız kalma ihtimalleri çok düşük. Seçimler yapacaklar. Şu anda belki sevgili aslan ya nerede diye olabilirsin ama yani gezegenlerin etkisi önümüzdeki pazartesiden itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Gelelim Başak ve yükselen Başaklara. Sevgili Başak, ekran başındaysan çok dikkatlice dinlemelisin. Çünkü sen huzurun bozulsun istemeyen burçlardansın. Evet, aynı zamanda da düzeni bozulmasını istemiyor. Düzeni çok seviyorlar ama bu hafta düzenlerinin bozulduğu ve bozmaları da gerektiği bir hafta. O zaman Başaklar için de yani bu hafta olan hiçbir şeye üzülmeyin, bozun düzeni. Peki neyle ilgili düzeni bozabilirler? İş ortamlarıyla ilgili, çünkü bu 2 haftadır zaten çok çalışıyorlar. İnanılmaz derecede çalışıyorlar ve artık emeklerinin karşılığını almak isteyecekler. Bunun için de adım atmaları gerekecek. Gerekirse iş ortamını değiştirin, gerekirse işi değiştirin. Sağlıkları ile ilgili, günlük rutinleriyle ilgili değişimler yapmaları gerekecek. Yükselen Başakların haftanın ikinci yarısı da yükselen Başaklara şöyle bir müjde verebiliriz. Hani balık burcuna geçecekti ya gezegenlerimiz. Evet. Onların hangi alanına geçmiş olacak? 7. ev alanı. Yani hani biraz önce dedik ya aslanlara bir sürü insan yağıyor, seçim yapacaklar. 12 Şubat itibariyle de bu sefer artık seçim hakkı yükselen Başaklara doğacak. Gelecek. Evet. Yani 9 Şubat haftası. Şu anda belki sevgili Başak şunu hissediyor olabilirsin. Hayatım alt üst oldu. Yani gerçekten düzenim bozuldu, dengem bozuldu. Ama nereden biliyorsun? Belki 9 Şubat haftası itibariyle gezegenlerin etkisiyle bu alt üst olan hayatın sana çok daha büyük güzellikler Kesinlikle, getirecek değil mi? çünkü balık burcunda bir de Fomalhaut dediğimiz bir sabit yıldız var. Bu Cebrail meleğiyle ilişkilendirilir. İlahi yardımdır, ilahi mesajdır. Venüs de kavuşacak burayla. Dolayısıyla 12 Şubat itibariyle aynı zamanda hak edenlere ilahi de yardımlar gelecek zaten her konuda. Biraz sonra 9 Şubat haftası için 12 burç için öyle bir şey söyleyeceğiz ki haftanızı kolaylaştıracak ve güzelleştirecek, ama bir reklama gidiyoruz. Sen istersen. Efendim, sen istersen özelde Jüpiter'in kızı Emelce bize tek tek anlatıyor 12 burcu. Teraziler ekran başında mı? Öyle bir hafta ki değil mi teraziler için? Kesinlikle. Aşk haftası sevgili terazi. Zaten teraziler aşksız duramıyorlar. Evet. İlişkisiz duramıyorlar. Biraz o yüzden de yanlış ilişkilere çekile
biliyorlar. Ama Çünkü- bu hafta herhalde olumlu yönde terazilere Evet, haberleriniz olumlu var yönde değil mi? kesinlikle. Bu hafta teraziler için aşk kapıyı çalıyor. Tabii burada böyle söyleyince diyorlar ki evli olanlar biz ne yapacağız? Sizin için de o zaman evlilik hayatınız içerisinde aşkınızı canlandırma, daha renklendirme vakti diyoruz. Harika. Yine yaratıcılıklarının, hobilerinin artacağı, işte flörtlerinin artacağı ama duruma göre de eğer sert etkiler alıyorlarsa, hani hep konuştuk ya kırılmalar da var haftanın başında diye. Bitişlerde, ani kopuşlarda olabilir. Her zaman hatırlattığımız gibi, fakat bu bitişler, kopuşlar hepsi hayrımıza. Tamam, yani bir şey bittiyse terazi hayatında sakın Zaten üzülmüyorsun. yenisi hemen gelecek. Yenisi başlayacaktır diyorsun. Kesinlikle Peki. hiç ara vermeden. Ardından ise hani bu işte Venüs'ümüz, Merkür'ümüz Balık burcuna geçecek. Hangi alana geçecek onlar içinde? Günlük hayatlarını birazcık düzen getirmeleri gerekecek. Biraz çalışmaları gelecek. İş hayatlarıyla ilgili. Çok çalışmayı sevmez teraziler bu arada. Birazcık daha konforu, zevki, keyfi severler. Bundan dolayı da işte daha yaratıcıdırlar. İşte modacılar deyince terazi burçları gelir aklımıza, güzellik deyince, aşk deyince teraziler gelir. Ama haftanın ikinci yarısından sonra aşka doyup ardından biraz çalışmaları gerekebilir, düzen kurmaları gerekebilir. Bunu Para da geliyor mu söyleyelim. terazilere, para? Çalışınca gelecek ardından işte para çalışınca bu sefer ne yapacak? Kariyer hayatları daha güzel olacak. Harika. Paralar gelecek. O zaman teraziler için de ne diyoruz? Çünkü onlar normalde risk almayı pek sevmezler. Kendilerinden ödün verirler ama bu hafta için diyeceğiz ki kalbin risk almadıkça kader açılmaz. O zaman terazi biraz risk alacaksın ki kader kapıların sonuna kadar açılsın. Kesinlikle. Hadi bakalım, haftanız güzel geçsin. Evet, sıra kime geldi? Tabii ki benim çok sevdiğim canlarım, sevgili akreplere. Akrep ve yükselen akrep. 9 Şubat haftasında senin için öyle bir hafta ki Evet. senin kaderinin değiştiği hafta geliyor. Kesinlikle yine o majör burçlardan biri de Akrep Burcu. Bu arada çok sevdiğim dedin ya, akrepler Çok böyledir seviyorum. zaten. Ya çok sevilir ya nefret edilir. Bu arada ben de çok severim akrepleri. Çünkü gerçekten çok güçlü bir enerjileri vardır. Hayatları zorluklarla geçer ama her zorluğun üstesinden gelecek o güçleri, enerjileri de vardır. Onlar için bu hafta ise hangi alanlarda kırılmalar, değişimler olabilir? Ev, aile, kökleriyle ilgili, atalarıyla ilgili taşınma temaları, ev alma, satma temaları ya da ev içinde değişiklikler yapabilirler. Yine evlenme ya da ayrılma ya da kariyeriyle ilgili, yani hayatlarıyla ilgili majör değişikliklerin olacağı bir zaman dilimi ama bunu en çok kim tetikleyecek? Aileleri tetikleyecek. Yani aile, yuva, işte oturdukları yer, bu konularla ilgili gündemler hayatlarıyla ilgili majör değişiklikler yapmak zorunda bırakacak onları. Ardından ise haftanın ikinci yarısı ise bu sefer terazilere değil akreplere aşk kapıyı çalacak. O zaman aşkın kapıyı çalması için öncesinde akreplerin ne yapması gerekiyor? Köklerini iyileştirmeleri gerekiyor. O nasıl olacak? Akreplere yani diyoruz ki köklerini iyileştirdiğinde kaderin değişir. Yani aileleriyle ilgili ya da ev yuva alanlarıyla ilgili sorunları varsa bunları çözmeleri gerekiyor artık. Ya da içsel huzursuzlukları, kafalarından atamadıkları işte kinleri, nefretleri, öfkeleri, bunları artık bir kenara bırakıp hayatlarına yeni bir yön vermeleri lazım. Yani geçmişte barışmak gibi. Kesinlikle. Sorunlu bir ilişkiyi noktalamak gibi. Değil mi? Evet. Ya eğer bunları yapmazsanız yeniliğe yer açamazsınız diyorsunuz. Aynen. akrepler. Onlar da biraz değişiklik yapmakta. Çünkü zorlanan burçlardan, bir şeyi olmayan bir şeyi oldurmaya çalışır akrepler. Sonuna kadar mücadele eder. Ama bu hafta diyoruz ki olmuyorsa bırak artık. Evet.